İlk sahne hatırladığım kadarıyla annemle çektiğim sahneydi. Arabayla Denizli'ye geldiğimiz sahne. Dizi söz konusu olduğu zaman, yani televizyona yaptığımız iş olarak dizi söz konusu olduğu zaman çok yoğun ve uzun bir sürece girdiğimiz için bu çok yolda düzülen, yani kaba tabirle bir organizasyona dönüşüyor senin kendi karakterinle ilgili. O yüzden ilk sahnede ya da sonradan gelecek sahnelerde ben yavaş yavaş aslında Mahir'i tanımış oluyorum. Mahir'in verdiği tepkileri görmüş oluyorum. O yüzden benim için çok sabırsızlıkla beklediğim ve heyecanlandığım bir sahneydi. Kendi adıma çok güzel geçtiğini hatırlıyorum. İlk Mahir'e dair, ilişkilerine dair ilk annesiyle olan kısma denk gelmiştim şansıma. Çok da güzel bir sahneydi Özlem abla orada. Çok güzel bir sahne oldu. Benim adıma Mahir'in o başlangıçta biz neye başlıyoruz? Bu adamın bir kalp kırıklığı ne? Dertleri, sıkıntıları ne? Ona dair bir fikir edindiğim bir sahneydi benim için. Çok keyifliydi, çok güzeldi yani. Ah. Yani aslında öyle özel bir anı yok. İlk set günümüzde bir benzin istasyonundaydık. Mahir'in Can Feza'yı bırakıp kaçtığı, babasına mesaj attığı sahneyi çekiyorduk. Sadece hepimiz çok heyecanlıydık. Burak da, ben de, yönetmenimiz de, tüm ekip. Çok güzeldi yani, çok güzel hatırlıyorum. Deniz'den önce oradaydık. Deniz'i de işte o ilk sahnelerde çok güzel geçmişti. Çok heyecan hatırlıyorum o güne dair. Benim ilk set günüm, yani birinci ekiple daha doğrusu ilk set günüm, Can Feza Mahir'le birlikte ilk buluştuğumuz an, beraber böyle kebap yediğimiz, tavuk dürüm yediğimiz, benim de ilk Salih olarak ilk seyircinin önüne çıktığım sahne. Benim de ilk setimdi yani. O güzel denk gelmişti. Onu söyleyebilirim ya. Güzel bir set günüydü yani. Böyle Burak, Yazgı, ben üçümüz çok da keyifli bir sahne çekmiştik yani. Güzel, anlamlı da bir sahneydi. Keyifliydi. Güzel, manzaramız da güzeldi. Keyfimiz de çok güzeldi. İlk set gününde ben Ayvalık'taydım sabahına. Ve sete yetişmeye çalışıyordum ve böyle korkunç bir trafik vardı. Galiba bayram yeni bitiyordu, öyle bir şeydi. Normalde hesapladığımız, atıyorum 3 saat ise 5-6 saate çıkmıştı yol. Ve ben de böyle üzerimi bile değiştiremeden bayağı böyle yazlık şapkamla sete bir girişim var. İnsanlar dedi, Deniz nereden geliyorsun böyle? Kafamda şapkayla karavanların oraya girmiştim. Benim için komik bir anı oldu yani. Öyle bronzlaşmışım. Komikti biraz benim için. Benim gece gelir, Çatalca gelir, biraz serin gelir. Benim öyle. Orada başladık biz. Denizli sahnelerini orada çektik. Bir o zaman zorlandım yani. Biraz uzun sürdü falan filan düğün sahneleri. O gelir en başına gidersen benim. Bizim de burası gelir tabii. Bu güzel konağa giriş, buranın bahçesi, çünkü yazdı, hava çok güzeldi. Öyle coşkulu birbirimizi yeni tanımalar vesaire öyle. Tam burada biberler, patlıcanlar kurutulan bir sahneydi. Ben zaten birinci bölümde yoktum, ikinci bölümde vardım. İkinci bölümde buraya gelip işte Mahir'in falan evlendirilme mevzuları, işte konağa birinin gelmesi falan gibi şeyleri konuşacaktık. Ana olarak şunu paylaşabilirim. Aslında hepimizin, yani bizim ailenin ilk şive yapacağı ya da böyle bunları ilk deneyeceğimiz sahne o sahneydi. Ortak bir dil oluşturabilecek miyiz vesaire. O yüzden mesela ben bir çıtır zorlanmıştım yani. Hem karakterle ilgili bir şey bulmak. Hemen de tabii şurada şarkı söyleyerek falan geldim yani. Niye? Daha dur bir sahneni çek. Sahneyi çekmeden neyin şakası yani? Böyle bir şey söyleyebilirim. Buralarda biberler asılı. Tam burada. Ve ben bunun arasından oynuyordum. İlk set günüm oydu. Tatlı da bir gündü yani. Emre Hoca sağ olsun göğsünde yumuşatarak her şeyi çekti. Dizinin ilk set günü, benim ilk sahnem, ilk set günüm, çok heyecanlıydım. Şu Asaf Köşk'ün önünde tüm jargonumla girdiğim, tüm efsaneliğimle geldiğim. Çok güzeldi benim için, yani mükemmel bir anıydı ve galiba Bir Gece Masalı ile ilgili kendi sahnelerimle alakalı ilk hatırlayacağım sahnem o. Denizli'de Burak'cığımla anne oğlun Denizli'ye girdiği arabayla giriş yaptığı, böyle tatlı başlayan, sonu müthiş bir kavgayla biten ve ağlama kriziyle biten ve oğlanın artık o çaresizliğini gördüğümüz, annesine karşı o kırılgan halini gördüğümüz böyle zor ama çok da güzel bir sahneydi. Çok güzel hatırlıyorum. Burak'cığımla oynadığım her sahnemi çok güzel hatırlıyorum. Bu arada bunun altını özellikle çizmek isterim. İlk sahnemiz oydu. Ben sabaha kadar uyumadım. Büyük bir heyecanla gittim. Çok keyifli çalıştık. Kadromuz çok güzeldi. Yazgı'yla kardeşlerimde çalışmıştım. Yazgı'nın oynayacağını tahmin ettim. Yazgı'yla karşılaşınca da çok mutlu oldum. Yani çok büyük bir heyecanla gitmiştim sete. Çok da güzel geçti o ilk günümüz. Çok mutlu oldum. Hele Yıldız ablamı görünce, onunla çalışınca, güzel bir ekiple benim için
en güzel sürprizler Yıldız ablamla oldu. Ay kuzum, aynı şey. Onunla çalışmak muhteşem bir şey benim için. Canımsın. İdolüm, bir tanem benim. Canım. Çok mutlu olduk orayı görünce, hele o mekanı. Gerçekten de biz de o işin içinde bir figür olarak hemen var oluverdik. Çok tatlış yönetmenlerimiz var. Emre Hocam ve Denizcan Hocam. Onlarla da çok mutlu geçirdik bu 35 bölümü. Bugün bitiriyoruz, son günümüz. Yarın hatta son günümüz. Keyifle, çok güzel bir ekiple çalıştık. Umarım yine bir yerlerde karşılaşırız hepsiyle diye düşünüyorum. Ya şöyle çok merak ediyordum karakteri, sonradan dahil olduğum için şeyleri hatırlıyorum. Sadece devamında nasıl devam edecek onu merak ettiğimi ve işte nasıl kurmamız gerektiğini, ona dair işte yönetmenimizle konuştuğumu, sürekli Emre Hoca'yı sıkıştırdığımı hatırlıyorum. Hatta gelirken de konuştuk ya, bizim mutfak ekibinde ilk set günü olan, hayatında ilk sete çıkan iki kızımız vardı. Zeynep'le Tuzku. Biz tecrübeli olduğumuz için onları sakinleştirmiştik. Anılarımızı anlatarak onları telkin ettik. Sonra zaten çok hızlı bir şekilde adapte olduk birbirimize. Hareketli de bir sahne çekiyorduk zaten. Evet, direkt oturdu yani. Ben yaş gereği gerçekten Havoş gibi bir abla olduğum için, kasta çok iyi olduğu için o gün sahne gerisinde konuştuğumuz her şeyi sahneye yansıtmıştık. Aşırı da doğal olmuştu o yüzden. Ben etkilenmiştim ve öyle de devam etti o. Dizi setinden ilk günüme aşırı heyecanlıydım. İnanılmaz heyecanlıydım çünkü benim ilk setim, ilk set günüm. Elim ayağım titriyordu böyle. İlk sahnem de Rüçhan ablaylaydı. Rüçhan abla tabii bütün o enerjisiyle öyle karşımda dikiliyor. Bayılacağım zannetmiştim. Gerçekten bayıldı herhalde dedim. Kapıyı açamayacağım, kapıyı açmayı unuttum falan. Bayılacağım herhalde dedim. Öyle çok heyecanlı bir gündü benim için. Buraya geldiğimde birçok oyuncuyu ilk defa görüyor olmama rağmen sanki buluşmamışız da kavuşmuşuz gibi hissettim. Öyle bir samimi ortam vardı. Herhalde benim çok gece sürecek olan masalım o gün başlamıştı. Burası çok tedavi eden buluşmaların ve hikayelerin yaşandığı bir yer. İlk set günü benim için sanki nerede kaldık, bugüne kadar neredeydik biz gibi bir hissiyatla başladı. Çok keyifliydi. Benim ilk iş deneyimim aslında bu dizi. O yüzden sete geldiğimde herkese merhaba, benim ilk işim gibi bir heyecanla yaklaşmıştım. Ve herkes sanki ilk defa tanışıyormuşuz gibi değil de hep bir aradaymışız gibi bana çok destek oldular heyecanımı yenmemde ve alışmamda. O yüzden benim için çok güzel bir anıydı ilk gün. Onu bağrımıza bastık yani biz çok... Evet. Biz bir sene değil, yani atıyorum çalıştığımız süre Eylül'den bugüne kadar kısım değil. Daha öncesinde başladık çekimi, yani 1,5 seneyi aşkın bir süredir beraberiz. O yüzden çok fazla zaman geçirdik ve çok fazla sahne çektik. Aklıma gelmiyor ama Denizli kısmı, yani bu işin az önce bahsettiğim gibi başlangıç kısmında o Denizli kısmı çok etkileyiciydi. Yani ortada bir hikaye var. En açık haliyle söylüyorum. Yani bir kız var suda, ben mağaraya giriyorum ve ona aşık oluyorum. Yani eyvah, bunu nasıl yapacağız? Yani bu nasıl olacak bu iş? Bir merak konusuydu bizim için. Çok heyecanlıydık. Nasıl yansıyacak? Çok da konuşuldu işte zaten sonra falan. İlk de konuşuldu. O süreçte, Denizli sürecinde onu ilk bir suya mum bıraktıkları, yüzükle birlikte mum bıraktıkları Sare ile bir sahneleri var. O sahne benim için güzel bir sahne. Az önce bahsettiğim gibi. O da benim partnerimle olan ilişkime dair çok bana fikir veren bir sahneydi. Kendi adıma Can Feza'nın Mahir'i nasıl çıktı, benim için onu çok belli eden bir sahneydi o. O yüzden işte geliyor ve karşı karşıya geliyoruz. O yukarıda kalıyor, eli falan. Hoştu, güzeldi yani. Oradaki Mahir'in o heyecanı ve o hafiften o serseri hali falan bana bir fikir vermişti falan. Oradan yürümüşlüğüm var diyebilirim yani. Kesinlikle Kaklık Mağarası'nda o suya girdiğim sahne, onu unutamıyorum. Çok güzeldi. Yani biraz zorlandım tabii ki, üşüdüm falan. Sonra hasta oldum, hastanelik oldum Denizli'de. Ama çok güzeldi ve bence çok büyülüydü. Benim vurulduğum sahne diyebilirim. Yani Burak'la orada karşılıklı güzel anlar yaşadık yani. Onlar da kameraya yansımış, bizim de izlerken hoşumuza gitti. O etkiliydi yani, gerçekten güzeldi. Burak'ın da sayesinde karşılıklı böyle çok etkileyici bir şey çektik. Biz de etkilendik yani oynarken, iyiydi o. Etkilenmek demeyelim de olaylı bir sahne var. Bizim Luna Park sahneleri. Dönme dolabın üstünde böyle yağmur yağarken çekmiştik. Ve o yüzden dönme dolap biraz böyle dönmekte zorlanmaya başlamıştı. Ve böyle acaba çekebilecek miyiz? Hava soğuk ama böyle aksiyonu çok yüksek, bağırmalı çağırmalı bir sahneydi. O unutulmaz bir geceydi yani. Bütün gece oradaydık ve başarabilecek miyiz diye düşündüğümüz bir sahneydi. Araba sahnesini çok seviyorum ama. Ayrıca Salih ile ilk böyle yolculuğa çıktığımız Can Feza ile Mahir'in imam nikahının olacağı yere doğru gidiyorduk işte havaya. O araba sahnesi çok eğlendiğim bir sahneydi benim.
Valla benim ilk bölümlerde biraz yüklenmişlerdi, böyle birkaç tane duygusal sahne. Annemle olan bir sahnem var, uykudan uyandığım falan filan. O sahneler güzel. Yıldız abla ile olan sahnelerin biraz daha duygusal ağırlığı yüksekti. Onlar kaldı vallahi benim aklımda biraz. Bir de kaza kaldı yani. Onda da biraz böyle zahmetli çalışmıştık. Benim de herhalde ilk dönem Gülizar'ın oğlunu kaybetmiş olarak başlamıştı iş ve o dönemi çok karışıktı kafası. O dönem hem çok keyifliydi oyun oynaması bir oyuncu olarak yani. Hem de çok böyle etkilemişti beni Gülizar'ın o hali. Hep o sahneler herhalde. Ya bir sürü var tabii ki. Buna ama Burak'la bir sahnemiz var. Efsanenin odasından çıkıyorum gece. O da annesi için sürahiyle su almış. Burak'a yakalanıyorum. Böyle yani sahne 5 cümlelik bir sahne. Mahir amca ne yapıyorsun kadar bir sahne yani. Böyle gözlerimizin içi gülüyor, arkada herkes gülüyor, biz gülüyoruz falan. Benim için aşırı kıymetli sahnelerden biri. Ama böyle Burak'la birçok sahnemizin finalini bize bıraktıkları için böyle çoğu doğaçlamayla bitti. Hatta böyle kesmiyorlar da. Yani biz konuşuyoruz ama bir noktada keserler diye düşünüyorduk. Kesmedikleri için böyle birçok sahnemizin finalinde doğaçlamalarla biten. Mesela bir araba sahnemiz var. Gak gak güldüğümüz bir sahnemiz var yani. Kesmemişler, öyle koymuşlar. Çok belli hani ikimizin güldüğü. Onun gibi sahneler var. Dramatik olan da ne bileyim kendi özelinde söyleyeyim yani. Sevde ile ayrılığım var. Sevde ile ayrılık sahnem 23-22 ayrılık konuşması yaptığımız bir sahne. O sahne benim için bir sahneydi. Böyle biraz da doğaçlayarak da konuştuk. Onu diyebilirim kendi adıma yani. Vardır ya, bir şeyler oynadık ya. Fena oynamadık yani. Hepimiz oynadık bir şeyler. Hepsi birbirinden kıymetliydi benim için. Yani hepsinin yeri çok ayrı, duygusu çok ayrı ve oynamaktan çok keyif aldığım sahnelerde. Ama böyle sorunca hatırladığım Kerem'le hastane sahnesi çekmiştik. Benim ona Afet Gül'ü kaybettim diye, bu merdivenlerden düştüğümün sonrasıydı. Ona yalan söylediğim bir sahne vardı ve benim için böyle çok duygu yüklü bir sahneydi. İzlerken de böyle çok duygusallaştım. Çok güzel bir sahneydi. Böyle soruların cevabı o kadar çoklu ki yani herkes muhtemelen aynı şeyi söylemiştir diye düşünüyorum. Çünkü haksızlık etmek istemediğiniz bir sürü arkadaşınız var. Hepsiyle paylaştığınız tek tek çok özel anlar var. Dolayısıyla hiç ayrım yapmak istemem ama belki aradan bir iki tane çekersem işte o özel o giriş sahnemiz olabilir Burak'la ya da Mehmet'le, yani ölen eşimle o halüsinasyonda sadece Süreyya'nın gördüğü bir iki sahne hoş sahnelerdi. Torunumla olan sahnelerim. Ah canım, ne kadar duygulandı. Bir tanem, Yıldız ablam benim. Bir tanem. Çok güzel sahneler geçirdik. Bizim çiftlik evinde sahnelerimiz oldu Beykoz tarafında. Orada gerçekten bir aile gibi yaşadık. Çok tatlı gecelerimiz oldu şöminenin başında. Evet. Gündüzleri kimi zaman üşüyüp onun başında beraber çalıştığımız. Hep birileri gelip gidiyordu bizim çiftlik evimize. Kaza sahneleri oldu zaman zaman. O sahneler çok heyecanlı sahnelerdi. Yıldız ablamla geçirdiğimiz sahneler çok tatlıştı. Bizde çok atraksiyon yoktu. Biz evin günlük hayatını sürdüren ekiptik. Atraksiyonlu sahnelerimiz hep Burak'la, Gürkan'la olan sahnelerdi daha çok. Beykoz Kundura'da çektiğimiz bir sahnesi vardı, hatırlar mısınız? Bizi kaçırdıkları sahne, orada silahla giriyor filan. Evet. Burak bizi kurtarıyor filan. Oralarda hem eğlendik hem de heyecan yaşadık. Oraları güzeldi. Güzel sahnelerimiz oldu. Hep hatırlayacağımız güzel anılarımız oldu. Şeyi çok sevdim ben bir önceki bölümdeki son bloğu ve Ozan'ın babasıyla olan bir sahnesi. Esas meselesi hep baba meselesi oldu Ozan'ın. Ve o sahne oynamak da çok hoşuma gitti. Seyrettiğimde de etkilendim diyebilirim. Ve sondaki işte o Mahir'le final bloğu, o operasyon, o sahneyi de komple beğendim. Benim yine mutfakta bir dedikodu yapma sahnesi vardı. Güya kızlar dedikodu yapıyor. Ben de onlara kızıyorum falan. Sonra birden böyle doğaçlama bir başladı aramızda. Tık 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 nazar değmesin vesaire. Sonra onu biz bol bol yapmaya, artık o ekibin kendi hareketi olmaya başladı. Yaşamaya başladı birdenbire mutfak ekibi o doğaçlama anımızdan sonra. Ben ondan çok etkilenmiştim. Yaşattık Dizi içinde olayları hep böyle biz kritik ediyoruz mutfak sahnelerinde. Kendi dilimiz oluşmuş oldu o hareketle beraber. Hem karakol sahnesi hem de türkü söylediğim sahne.
Ben normalde şarkı söylüyorum, hiç türkü söylemiyorum. Ama böyle bir sürü insanın karşısında türkü söylemek zor bir şeymiş. Ki o kadar konsere çıktım ben, hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Ben Mahir'in dedesiyle karşılaşma sahnesini çok beğenmiştim. Çok etkilenerek izlemiştim. Beni de Rüçhan Çalışkur'un oyunculuğu çok etkiliyor. Yıldız Hanım'ın da oyunculuğu çok etkiliyor. Şu sahne diyemiyorum açıkçası ama onları her izlediğimde daha ne kadar uzun yolumun olduğunu hatırlıyorum ve çok mutlu oluyorum. Keşke bütün oyuncuları alabilsem. Ah yani. Ama yüksek ihtimal babamın saati olur. Mahir'le çok özdeş. Bir de benim odamın girişinde başkomiser Mahir Yılmaz yazıyor. Onun böyle çok özel gerçek bir ama polislerde olan şekilde yazdırmışlar. Onu alacağım galiba. Var birkaç tane daha kafamda ama görünce hatırlarım gibi geliyor. 3 şey alacağım zaten. Bir, ilk bölümlerde taktığım bir oya var, saç oyası. Onu alacağım. Bu kolyeyi alacağım. Bir de şu cennetten gelen yüzük var. Bu üçünü alacağım. Benim kahverengi bir botum var. Salih bot, kahverengi. Onu alırdım. Gerçekten muazzam bir bot çıktı yani. İnanılmaz yerlere gittik, baskınlar yaptık, onları yaptık, bunları yaptık. Yaz, kış hiçbir şey olmadı. Onu alabilirdim yani. Ezra'nın bastonu olurdu. Sare'nin Dilek yolladığı yüzük. O çünkü gitti ve tutamadık onu. Hani Dilek'le beraber söndü. O sene evlenemedi Sare. Ben genel olarak köşkü hatıra olarak almak çok isterim. Yani izin verirlerse ben teşekkür edip burada ömrümün sonuna kadar bu diziyi almayı çok Ben de arabayı alayım diyeceğim. Çok güzel bir araba. Araba güzel. Araba yani güzel, yüzük alırım evet. herhalde. Daha karar vermedim aslında yani. Sezon başından beri benimle olan yüzüğüm ve ayakkabım beni zor şartlardan koruyor. Onlar olabilir. Bilmiyorum ben de. Bir şey olur herhalde ama henüz ben de karar vermedim. Son gün bakacağım. Of. Bunu çok düşündük. Aşağıda da herkes bunu konuşuyor şu an. Ben de çok severim. Her çalıştığım işten bir ufak parça, yüzük, saat, işte ne bileyim kravat falan. Yani ferman gömlekleriyle olduğu için gömleklerden birini alacağım. Payet mi deniliyor? Pullu pullu. Bir tane gömlek var yani parti yaptığımız yılbaşında. Galiba hatıra olarak onu alacağım. Giyemem bir yerde ama en azından evde durur. Günlerdir biz de bunu düşünüyoruz. Sette herkes böyle ay ben ne alsam acaba bu setten falan filan diye. Ben galiba Efsane'nin o muhteşem kürkünü almayı düşünüyorum. Çünkü bir de Efsane'nin böyle çok spesifik şeyleri var işte rujları, ne bileyim işte küpeleri falan. Ama en spesifik ve ilk sahnede de onu giymiştim ben. Uzun bir süre giydim. Kürkümü alacağım galiba. Valla ben böyle ekibi şöyle yavaşça bir şeyin içine koyup sepetin içine koyup herkesi bir arada bir yerde tutmayı çok isterdim. İşler biter, insanlar kalır. Biz birbirimizde kaldık ve kaldığımız için çok mutluyum. Ama bir obje derseniz dün Süreyya'nın 2 tane fularını aldım. Ben bastonumu alırım çünkü onu ben özel yaptırdım. Evet. Güzel eskitti onu. Yani orada rica ettim. Gerçekten öyle bir şey buldular. Uzun bir tahta, onu eskiterek, yok işte çay suyuyla, kahvelerle falan eskiterek onu alırım. Valla ben Yıldız ablamı yanıma almak isterim. Canımsın ya, çok şeker. Canımdır o benim. Ne alırdım bilmiyorum. Öyle huylarım yoktur genelde, hani bir hatıra falan. Genelde benim kafada anılar kalıyor yani, bir nesne değil de. Ben buradan bir böyle köklendireceğim bir yaprak alıp hatıra olarak ekmek isterdim. Şey var, aşağıda küçük küçük fincanlar var, kahve fincanları. Evet. Onlar çok Onlar güzel. çok Onları güzel. alabiliriz. Birer tane alalım. Evimiz çok güzel, aynen. Aynalı tepsi. En çok onunla oynadım çünkü aynalı tepsimi götürmek isterdim. Neyi? Ben mesela Hurşit'in yeleklerinden birini almayı çok isterim. O yeleklerini çok seviyorum. Hele bir tane yeşil yeleği var ki çok onu seviyorum. Onu almayı çok isterim açıkçası. Ben böyle oyuncuları toplayıp böyle başka bir ekibe götürebilirsem çok güzel olur. Ben mesela mutfak ekibinin olduğu gibi falan. Gerçekten, evet. Afet olurdu. Farklı bir karakter Afet oynamak isterdim. Rüçhan abla, yani Rüçhan ablamız ya. İyi ki Rüçhan abla oldu. Çünkü o kadar, yani bir insan bu kadar bir anda hani iyi görünürken bir anda kötü, bu kadar kötü görünebilmesi çok komik geliyordu bana. Her seferinde, her sahnesinde gülüyorum onu zaten.
arkada kamera arkasında. O yüzden çok zevkli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli. Ya onun oynamasından aldığım keyiften bahsediyorum burada. Demin Toprak'la bunu konuştuk. Toprak Can Feza diyecek umarım. O yüzden ben de Salih diyorum. Ben final bölümünde Can Feza'yı oynamak isterdim. Bunun birçok sebebi var. Bu bende saklı kalsın istiyorum. Can Feza'yı oynamak isterdim. Final bölümünde Sare'yi oynamak isterdim. Ama genel olarak kimi oynamak isterdim diye sorarsanız Süreyya'yı oynamak isterdim. Ben Bayram. kesinlikle Süreyya. Bayram. Ben Bayram'ı oynamak isterdim. Bayram diyoruz sadece. evet, kurbanlık koyunumuz aşağıdaki bu bölüm geldi aramıza katıldı. Tabii ki kesmiyoruz. O yüzden Bayram, o Bayram. O yani. Bayram. Ben Süreyya'yı oynamak isterdim. Tabii Özlem kadar oynayamazdım asla. Mükemmel, çok eğlenerek izledim. Çok eğlenceli bir karakter. Ya ben öyle o yüzden seçtim. Bayram kadar oynarım ben de. Final bölümünde mi sadece? Bayram diyen oldu. Tabii ki. Gürkan abi demiş. O demese ben derdim. Bu arada Bayram benim kankim. O gün gördü burada. Çekim arasında söylemiş size yani. Bayram ben derdim. Bayram bir numaralı kankim tabii ki. Kimi oynamak isterdim? Ya kapıda 2 tane koruma abimiz var. ya da Cabir abi mesela. Cabir abi olabilir. Koruma abilerden birini oynamak isterdim. Çok tatlı herifler. Koruma da değiller bence. Hani Biz bence onları koruyoruz. biraz öyle bir şey var. Hani alıp götürmeleri gerekiyor ama bekliyorlar falan gibi şeyler çektiğimiz için böyle aramızda konuşuyorduk. Bir spin-off çeksek onlara çekerdik. Onların gözünden. Hiç koruyamayanlar. Koruyamayanlar. Sürekli varlar ama yani bir yandan da işlerini yapmıyorlar falan gibi. Tatlı insanlar tabii ki. Ben koruma abilerden koruma bir olurdum. Ama ne bileyim ya, Özlem ablanın oynadığı rolü falan da oynamak isterdim. Çünkü ya aslında böyle bunu şundan söylüyorum. Ucu başı açık. Sen nereye çekersen oraya gider. Paslaşırsın senaristle, yönetmenle. Benim rol de biraz öyle tabii yani. Kendi rolüm dışında bir şey söylediğim için ama hani ben öyle rolleri oynamayı daha çok isterim. Bir çerçevede oynamaktansa ne yapacağı belli olmayan bir şey oynamayı daha çok isterdim. O yüzden Süreyya dedim. Hepsi çok tatlı ama ben galiba buna Süreyya diyeceğim. Süreyya, yani Özlem abla şahane oynuyor ve onu izlerken o kadar keyif alıyorum ki böyle hiç kimsenin sahnesini geçemediğim bir seyir hali oluyor bende. Özlem ablanın hayat verdiği Süreyya karakteri. Kerem'in de aslında kıskanmıyor değilim bazen. Çok canımı çektiren bir şekilde oynuyor Kerem de. Ferman ve Süreyya olabilirdi. Kendim olurdum gene ya. Çünkü Süreyya'yı getirdim, yüzdüm, kuyruğuna geldim. Bir sürü taşı üst üste koydum filan. Süreyya olarak o finali tamamlamak, göğüslemek pek hoşuma giderdi açıkçası. Öyle diyeyim ben. Ben gene kendi rolümü oynamak isterdim. Ben Ferman'ı oynamak isterdim. Çok renkli bir karakter. Sağ olsun Kerem de çok tatlı Çok güzel oynuyor. bir karakter çizdi ve çok güzel oynadı. Ben yine Ozan'ı isterdim. Ben seviyorum, vazgeçemem. Süreyya'yı canlandırmak isterdim. Yani hani onca çileden sonra her şeyin mutlu bir şekilde bitiyor olması. Yani hani o trajik andan Süreyya'nın hani umutlu işte torunuyla beraber yaşayacağı mutlu anı. Yani o çok trajikti onun hikayesi. Ben onun karakterini oynamak isterdim. Benim de sanırım Ezra karakteri. Beni 1. bölümden beri en çok etkileyen karakterlerden biri Ezra diyorum. Ben karakterimi çok seviyorum. Yani başka birini oynamak istemezdim. Çünkü zaten herkes kendi karakterini çok çok güzel oynuyor. Çok çok güzel yaşatıyor hepimize. Ama hani illa biri ise Afet oynamak isterdim. Afet oynamak isterdim. Yani spoiler vermek istemiyorum ama bence gerçekten çok oynaması keyifli ve gerçekten zor bir rol olmuş. Final içinde özellikle. Rüçhan abla da bunu mükemmel yaptı tabii ki ama sanırım ben de Afet oynamak isterdim. Gerçekten Zeynep'in dediği gibi ben de Afet oynamayı çok isterdim. Yani o çok derinlikli bir karakter. Tabii isterdim derken bu bir temenni, bu bir dua. Çünkü Rüçhan Çalışkur olmak böyle bir şey belki de. Can Feza! Can Feza! Can Feza! Her güzel şeyin bir sonu var. Öncelikle teselli edeyim bizi sevenler için. Ama benim için de tabii ki bütün ekip adına öyle ama kendi adıma biraz buruk hissediyorum tabii yani. Çünkü bunu ekiple de konuştuğumuzda işte dertleşiyoruz yani iş bitiyor. Bir iki konuşma yapıyoruz. Dedim, benim önceki işlerimde kastlar çok kalabalık değildi. Onu fark ettim. Yani atıyorum yani partnerimle ilişkideydim başka işlerde. Hemen onun yanında akarım. Ya annemle babamla
tek bir karakter üzerine oldu benim çoğu işim. Yani o karakterin peşinden gittik sürekli. O yüzden çok fazla kişiye çarpmıyordu diğerleri. Ama burada Mahir ve Mahir'in ailesi ve onların başına gelenler o yüzden bizi sürekli bir arada tuttu. Grubumuzun ismi bile Konak İşi. Yani tırnak içinde Konak İşi olması beraberinde hep birlikte olmaya getiriyor. Birlikte taş olsan çatlıyorsun, bir şeyler paylaşıyorsun, yakınlaşıyorsun, derinleşiyorsun. Her gün burada 12-13 sayfa iş çekiyoruz. Bir yerden sonra artık göz göze bakmaktan, artık o iletişimli kalmaktan ister istemez dostluğunuz, arkadaşlarınız çok pekişiyor. Buradan aldığımız zaman biraz tabii üzücü bir durum desem yalan olmaz. Çünkü ayrılıyoruz. Yani tabii ki bu kadar zaman birlikte olmanın, bu kadar şey paylaşmanın sonucunda o teknik olan şey, evet rating, evet zamanı geldi, hikayenin bitti, evet artık herkes kendi yolunda gitmeli. O teknik durum seni o kurduğun o işte ailede, başka bir şeydi. O sana keyif veren o ruh halinden seni uyandırıyor. İnsan ilk uyandığında da bir sersem oluyor tabii. Yani o yüzden birazcık hani ne yalan söyleyeyim biraz burukluk var ama dediğim gibi her güzel şeyin bir sonu var. Ya bana çok hızlı geçti. Aslında 35 bölüm çektik. 1,5 senedir falan. Çok hızlı geçti çünkü hep sete böyle hani hepimiz koşarak geldik. Yani herkesin ekibi tabii ki kendisine güzel ama bu ekip cidden çok güzeldi. Herkes çok kendi işinde, herkes birbirini çok seviyor, çok rahattı. Hep çok mutlu geldim sete. O yüzden çok hızlı geçti. Keşke birazcık daha uzun sürseydi. Yani çok güzel anı olarak kalacak bana. Valla dizi final yaparken gerçekten üzgünüm. Hepimiz üzgünüz. Yani bu böyle çok klişe bir cevap. Çok üzülüyoruz işte filan ama biz gerçekten çok güzel bir ekiptik. Yani bütün herkesten bahsediyorum. Sadece oyuncu değil. Herkes çok iyiydi. Çok iyi anlaşıyordu. Kimsenin kimseyle bir derdi yoktu. Herkes işini en iyi şekilde yapmaya geliyordu buraya. O anlamda gerçekten üzgünüz. Çünkü böyle çalışma ortamları yakalamak kolay olmuyor her zaman. O bizi çok üzüyor. Onun dışında güzel bir hikaye anlattığımıza inanıyoruz seyirciye. Güzel bir şekilde de o hikayemizi işte sonlandırıp tarihte bir sayfa olarak kalacak yani bir gece masalı ve karakterleri. Gönül isterdi ki böyle biraz daha hep beraber devam edelim. Çünkü artık böyle son 10-15 bölüm o kadar hızlı aktı ki bizim için sanki böyle hani burası da bir ev, kendi evimize gidiyoruz sonra tekrar eve geliyoruz gibi bir his vardı. Çok akışkandı, herkes çok tatlı olduğu için artık böyle burası da bir aile haline geldi bizim için. Çok kaynaştık yani fırt diye geçerdi eminim böyle 5 tane 35 çeksek bile hiç anlamazdık yani. O yüzden böyle duygusalız. Ama unutulmaz bir iş oldu bizim için. Kesinlikle. Bence hepimiz için öyle. Herkesin gözünde görüyorum yani. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Yeni karakterlerde görüşmek üzere. Her projenin bitiminde olduğu gibi biz de tabii duygusalız oldukça. Üzülüyoruz. Çünkü anlaşan bir ekipti. Çok sorunsuz bir ekipti. Çoğu ekip öyle oluyor ama işte böyle bir sene sürekli görüşünce bir 30 hafta boyunca onun bir mahzunluğu oluyor. Benim için de evet yani bu projede bir kere çok ilginç bir şekilde bunca yıldır bu işi yapıyorum ama hiç kimseyle daha önce çalışmamıştım. Yani çalıştığım kamera arkası vardı ama herkesle ilk defa çalıştım, ilk defa tanıştım. Çok da kıymetli herkes. Çok güzel bir ekip kurulmuştu hakikaten. O yüzden yani onlarla oynamak çok güzeldi. Onlarla inşallah hep birlikte bir arada olamayacağımız diye vururum ama güzel bir hikayemiz oldu. Seyircimize çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadılar. Çok da güzel bir sezon geçirdik. Tatlı bir sonla veda ediyoruz. İnşallah çok daha güzel, çok daha eğlenceli belki projelerde yeniden karşılaşırız diye umuyorum ben. Olur inşallah. Tabii Gürkan olur ya. Allah sağlık versin, ömür versin, hepsi olur. Ya şöyle çok harikayız ya bence. Ekip olarak falan çok herkes o kadar tatlı ki yani. Bunun burukluğu var. Ama böyle insan yani biz görüşürüz elbette. Ama sabah akşam buradayken mesela burada yaşıyormuş gibi hissediyoruz. Hepsini tanıyorum. Bazen böyle senaryoya bakmasak bile biz kendimiz konuşunca o cümlelerle denk düşüyor. Yani o kadar içimize işledi yani bir sürü şey. O yüzden böyle biraz tabii ki buruk hissediyorum. Ne yalan söyleyeyim, bir daha buraya gelmeyeceğim. O insanlarla sürekli bu oynaşmanın içinde olmayacağım diye. Dışında da ne bileyim ya insanın yani işte böyle bu kadar. Daha fazla tabii yani biraz öyle oluyor. Herkes çok tatlı olunca ekip yani hem oyuncular hem arkası vesaire güle oynaya çektik. Gerçekten böyle hani kavgasız geçirdiğim tek set olabilir yani. Yani ben genelde böyle rahat geçiririm ama burası çok rahattı yani. Ben diğer setlerde kavga mı ediyordum Kerem ya? Ben değil. Edenleri görüyordum, tanık oluyordum. Ben hiç o insan değilim abi. Benim yani profilim tamamen hizmet üzerine.
Tabii herkes gibi çok üzgünüm. Çünkü biz burada çok büyük bir aile olduk ve beni çok güzel karşıladılar. Burada hiçbir zaman ben bu işe sonradan dahil oldum 9. bölümde. Ama bir gün bile bana sonradan dahil olduğumu hissettirmediler. Hepsi çok tatlıydı ve biz gerçekten böyle birbirine hadlerinin olduğu, çok keyifli, çok eğlenceli, birbirine çok saygı duyan bir ekiptik. Teknik ekip de öyleydi. Burada yani çok ayaklarım hiç geri gitmedi bu sete gelirken. Çok mutlu geldim. Bu köşk zaten hepimizin en kıymetlilerindendir herhalde. Çok güzel zamanlar geçirdik. Çok üzgünüz tabii ki, içimiz buruk. 1.35 daha çekerdik. İzleyicilerimize ne söylemek isterim? Bizi bu zamana kadar hiç yalnız bırakmadınız. Efsaneyi tüm kalbinizle sahiplendiniz. Çok desteklediniz. Sizin sayenizde ben de elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. O yüzden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hepimiz iyi ki varız. İyi ki böyle bir işin içindeydim. Çok mutluyum o yüzden, ne kadar üzünlü olsam da. Ben geriye dönüp baktığımda çok mutlu olduğum bir süreç yaşadım, bir iş çektim. Çok sağlam ilişkiler kurdum sette. Hem kamera arkası ekibimiz hem oyuncu ekibi, yani o kadar düzgün oldu ki bu süreç hepimiz için. Kalp kırmadan, dökmeden, biliyorsunuz bizim işlerde minnacık bir ego bile çok fazla can yakabilir, size motivasyonunuzu düşünebilir. Asla öyle bir şey yaşamadan biraz buruk ayrılıyoruz. Hani Orhan Veli'nin bir şiiri vardır ya, ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı diye. Ölüm Allah'ın emri, yani her şeyin bir sonu olacak. Her şey bitiyor ama ayrılık olmasaydı, yani biz birbirimizi daha az göreceğimiz için sadece üzülüyoruz şu anda. Ama tabii ki böyle tertemiz bir iş yapıp da bıraktığımız için de mutluyuz. Ya biz bu işe başlarken çok büyük bir iştahla, hevesle, çok severek başladık. Bu kadar kısa sürede bitmesine hepimiz çok şaşırdık. O kadar güzel bir ekiple, yani bu böylesine güzel, böylesine rahat, iyi çalışan bir ekip çok az bulunur. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. En ufak çaycısından en işte bizim yönetmenlerimize kadar hepsiyle o kadar iyi anlaşıyoruz. Severek oynuyor herkes rolünü. Tabii bu ayrılık azıcık hüzünlü oluyor biliyorsunuz. Görüyorsunuz, tutamıyoruz kendimizi. Ama yapacak da bir şey yok. Her şeyin bir sonu var. İnşallah gene görüşeceğiz hepsiyle. Evet. Sevdiğimiz gençler bir tane, hepsi çok yetenekli, çok çalışkan, efendi çocuklar. Bizim grup öyle. Yani üzgünüz, başka diyeceğimiz bir şey yok. Seyirci de sevmiştir inşallah bizi. Başka işlerde görüşmek üzere. Onların evine misafir gideriz gene inşallah. Ya ben sonradan dahil olduğum için diziye, ya ben biraz daha doyamadım yani. Biraz daha karakter, daha başka yönlerini görmek isterdim. Ve gerçekten hani çok uyumlu bir ekip, çok güzel bir ekip ve birlikte keyifli çalışan bir ekip. O yüzden hani biraz burukluk var, yani sadece keşke biraz daha fazla çalışmak isterdim. Belki daha erken katılsaydım, belki işte devam etseydik. Hani o süreç uzasın isterdim. Çok güzel bir yolculuktu benim için dizimiz. Hep meslek hayatımda mutlulukla bahsedeceğim sahne gerisindeki insanlar, birlikte oynadığım oyuncu arkadaşlarım bana büyük şeyler katan ve büyük bir maceraydı. Çok buruğum, keşke bitmeseydi. Klasiktir, akraba olduk, aile olduk vesaire. Biz öyleydik ama gerçekten. O yüzden üzülüyorum ama bir gün bir yerde yine buluşuruz diye umut ediyorum. Yani yönetmenlerimiz ve bütün yapım ekibiyle, yapımcılarımızla gerçekten çok huzurlu çalıştık. Seyircimiz de yani bu sevginin ve o huzurun bence etkisiyle bizi çok sevdi. Evet, hepsine buradan böyle öpücükler gönderiyoruz. Sevgiyle ayrılıyoruz. 35 hafta bizi yalnız bırakmadıkları için, severek izledikleri için, destekledikleri için çok teşekkür ederim. Hem kendim adına hem bütün ekibimiz adına. Çok üzgünüm, çok buruk içim. Çünkü ilk işim. Ya çok güzel anılarım oldu. Benim için unutulmayacak bir yeri var. İyi ki bir sezon boyunca bizimlelerdi. Çok teşekkür ediyoruz bizi izledikleri için. Çok bizim için de hızlı geçen bir süreç oldu aslında. Ben çok mutluyum aslında final yaptığı için. Çünkü
Galiba kaliteyi ve saygıyı korumak böyle olacak. Reytingleri çok iyi olan, çok izlenen bir dizinin tamam artık hikayemiz bitti, buraya kadardı demesi çok büyük bir erdem ve bence bir kalite koruma ile ilgili bir şey. Elbette hikaye uzatılabilirdi, sezonlar boyunca devam edebilirdi. Kalitesini koruyarak devam eden, sezonlarca devam eden diziler de var tabii. Ama bir gece masalı projesi, şimdilik hikayemiz bu kadar. Başka hikayelerde görüşmek üzere deyip, görüşmek üzere veda eden bir ekip bence. O yüzden böyle tam yerinde, tam tadında bitmesi beni çok mutlu etti açıkçası. Bundan sonrası sanki hikayeyi de yıpratacakmış gibi geldi. Çünkü bu hikaye kendi içinde, doğal akışında o kadar güzel ilerledi ki bittiği yeri de kendi belirledi aslında. Ve biz de bu bittiği yere en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz aslında. Bilinmez ki. Belki de masallar gerçektir. Gökten 3 elma düşmüş. Biri toprağa, biri havaya, öbürü de bir gece masalına. Bir varmış, bir yokmuş. Bu hayattan bir gece masalı geçmiş. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Mutlu yaşamışlar. Mutlu yaşadılar. Mutlu yaşadılar. Anlatsam inanmazlar oğul, masal derler. Masala inanmazlar, masalı sadece dinlerler. Hiç masala inanmayan gerçeğe inanır mı? Sevda koydum adını, sustum içimde çığlığı, üğürledim duasını. Sensiz ne yapayım evi, ölmek belki daha iyi. Yazılmışsın emir gibi. Her şey için çok kendi adıma çok teşekkür ederim. Ben bilenler biliyor. Bunu bir iki yakınım olan kişiye de söylemiştim. Gerçekten benim için değişilmez bir sete dönüştü. Bunu her işin sonunda böyle söyler gibi oluyor insan ama yok yani. Çok başka bir yoğunluk oldu burada. Eminim siz de farkındasınızdır. Çok keyifliydi. Hakkınızı helal ediniz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. İyi ki buradaydın. İyi ki hepinizle tanıştık. Kendi adıma şükür. Kesin. Tam benim kafamın ortasından. Kesmezseniz bitiremeyeceğiz. Kes. Ha. Tamam. Halit. Tamam. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlığı, üğürledim duasını.